Koçların Mekanı'na hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Pınar Hanım, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ediyorum Minever'cim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ben de Pınar'cığım diyeyim. Çünkü biz Pınar'cığımla 3 yıl önce aynı astroloji okuluna gidiyorduk. Orada tanıştık. Oradan beri kendisi 3 yıldır tamamladı. Artık diplomanı da aldın. Değil mi? Aldım çok şükür. Kısaca sen kendini tanıtmak istediğin kısımlardan başla. Sonra biz bugün kanalımızda ilk kez astroloji konuşuyor olacağız resmi bir şekilde. Ben aralarda program aralarında geçiriyorum ama artık bundan sonra da düzenli olarak astroloji konuştuğumuz bir bölümde açalım istedik. Çünkü benim kendi hayat yolculuğum içinde çok kıymetli faydalarını gördüm ve kendi danışanlarımda da bu farkındalıkları oluşturmaya çalışıyorum ve çok gerçekten insanı hızlı bir şekilde sonuca götüren doneler elde ediyoruz. Bunları ileriki programlarda inşallah uzun uzun konuşuyor olacağız. Ama bugünkü gündem konumuz güneş tutulması olacak. Onun öncesinde dediğim gibi kısaca seni bir tanıyalım. Aynen. Şimdi ben işletme mezunuyum Minever'cim. Ama bir takım çalışmalar yapıyordum. Ama bir türlü tabii ki işletme mezunu olduğum için bir bankada bir çalışma geçmişim var. Finansla ilgili finans uzmanlığı yaptım. Bu alanlarda açıkçası kendimi çok mutlu hissetmiyordum. Tabii ben bir Başak Burcu'yum aynı zamanda. Böyle hep insanlığa fayda sağlayabilecek işler beni daha çok tatmin ediyordu açıkçası. Zaten astrolojiye de çok fazla bir ilgim olduğu için işte o 2020 senesindeki biliyorsun o korona malum. Orada bir gerçekten çok önemli bir dönüşüm vardı aslında birçok kişinin hayatında. Benim de Öner Doşer hocamla tanışmamla bir şekilde kendimi bu eğitimlerin içerisinde buldum. Ve şimdi açıkçası profesyonel olarak da bu mesleğe adım attım, belgelerimi aldım, danışmanlıklar da veriyorum. Harika. Bu yolda ilerleme amacındayım açıkçası. Bu da seninle ilk bir YouTube çekimimiz olacak. Çok teşekkür ediyorum davetin için de. E, Bu şekilde geldim yani şu an için. Yani çok İlerliyoruz iyi bakalım. yerlere gideceğini biliyorum. Çünkü baştan itibaren o özenli titiz, dediğin gibi Başak olduğunu bilmiyordum. Demek ki o Başak'ın etkileriyle bayağı bir kendini hırpaladığını düşünüyorum bu konuda. Ama o hırpalamanın da tabii ki danışanlarına ve bizlere bilgi olarak geri döneceğinden de adım gibi eminim. O yüzden Umuyorum. başlayalım. Bugün yani biz aslında bunu güneş tutmasından önce çekiyoruz. Bir gün sonrasında da yayınlamış olacağız. Yani hangi günden bahsediyoruz? 14. 14 Ekim'de 21 derecede Terazi burcunda bir güneş tutulması deneyimleyeceğiz. Gerçekten bu aslında 2023 yılının ikinci yarısı için gerçekten çok önemli tutulmalar olacak. Zaten bunun etkisini de birazdan bahsedeceğim sizler için. Güneş tutulmaları yılda 2 kere, yani bu yıl 2 kere olmuş. Ben baktım. Şöyle Çok. söyleyeyim, güneş tutulması bu yıl iki tane güneş tutulması, iki tane de ay tutulması şeklinde deneyimliyoruz. Şu anki 14 Ekim'deki güneş tutulması da ikinci güneş tutulması olacak. Aslında 20 Nisan'da Koç burcunda bir tutulma gerçekleşmişti, güneş tutulması. Şimdiki Terazi burcundaki de aslında onun tamamlayıcısı olacak diyebilirim. Şimdi şöyle söyleyeyim, ay düğümleri aslında 2023 Temmuz'undan sonra Koç ve Terazi burcuna geçti ve bu aslında bu yıl bu iki güneş iki ay tutulması tabii söz konusuydu. Şimdi bu tutulmalar aslında her sene yaşanan bir doğa olayıdır. Astroloji haritasında da bulunduğu evlerde de bir takım bitişler ve başlangıçlar aslında yaşarız. Şimdi bu güneş tutulması olacağı için hepimizin aslında hayatlarında bir başlangıç anlamında değiştirici olacak bir takım gelişmelere de açık olacaktır. Tabii ay düğümleri dediğimiz zaman bazen bu önceliklerin yeniden dengelenmesi yoluyla hayatlarımızda yeni bir yön bulmamızın istendiği yaşam alanlarına da işaret ediyor. Şimdi 14 Ekim'de gerçekleşecek olan saat 20.54'te Terazi burcundaki tutulma ülkemizden, Türkiye'den gözlemlenmeyecek. Bu Amerika kıtasından aslında gözlemlenecek. Senin bulunduğun bölge Panama, Brezilya, Meksika, Kolombiya, yani o civarların daha çok etki alacağını gösteriyor diyebilirim. Oralardan izlenecek çünkü Peki tutulma. mesela hiç anlamayanlar için tabii kanal Koçların Mekanı, koçluktan genelde bahsediyoruz. Gerçi aralarda başka konulara da giriyoruz. Ama dediğim gibi hani izleyici kitlemiz çok bilmiyorsa da şöyle diyelim, mesela izlendiği yerlerde, yani ay güneş tutulmasının görüldüğü yerlerde
daha Hı hı. çok etki alındığını biliyoruz. Doğru mudur? Aynen öyle. Evet, o bölgelerin daha Hı çok hı, bu tutulmanın etkilerinden birazdan bahsedeceğim. Daha hı çok etki alacağını söyleyebiliriz hı, hı. açıkçası. Bir de Tabii ki herkes kendi içinde bir şekilde alacak ama hani en çok etki alan çünkü oradan gözlemleneceği için tutulma oralarda yaşanacak bazı önemli değişimlere de açık gözüküyor. bir de ne kadar süresi, tutulmanın süresine göre de bir ay olarak bizde hissiyat oluştuğunu biliyorum. Evet, güneş tutulmaları bir yıl olduğu söyleniyor etkisinin. Ay tutulmaları da 6 aydır. Ama bu tabii öncü burçlarda gerçekleştiği için bu daha hızlı aslında hayatlarımıza gireceğini gözlemleyeceğiz. Hı hı. Onu söyleyebilirim. Özellikle ilk 3 ayı, 4-5 ay buralar daha çok etkili olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi öncü burçları da bilmeyenler için söyleyelim. O da işte Koç, Koç, terazi, oğlak ve yengeç Yengeç. burçlarını öncü burçlar diyoruz. Terazi de bunlardan bir tanesi. Buradaki tutulmalar dediğin gibi bir şeyleri başlatıp bir şeylerin bittiği noktalar gibi. O yüzden hepimizin hayatlarımızda çok güçlü hissedeceğimiz dönüm noktaları olan durumlar. Kesinlikle öyle. Hı hı, Şimdi tabii aslında tutulma haritasına tabii bakarak yorumumuzu, öngörümüzü yaptığımız için şimdi burada aslında yükselende İkizler Burcu'nun yükseldiğini görüyoruz. Tutulma da tabii ki Terazi Burcu'nda gerçekleştiği için böyle bir hava elementine bir vurgu söz konusu olacak. hı hı, Böyle olduğu zaman da ne oluyor? Tabii iletişimsel, düşünsel anlamda da bazı hareketliliklerin olacağını, bununla beraber stresler gelir ve tabii ki biliyorsundur sen de her stres aslında bir gelişmeyi de hayatımızda hı doğuracaktır. hı, Hani bunların söz konusu olacak. Tabii terazi burcu dediğimiz zaman aslında terazi tabii ki ilişkilerle çok alakalı. Anlaşma ve denge gerektiren konulara daha fazla odaklanacağımızı gösteriyor. İşin içinde ilişkiler var, ortaklı konular var, hukuksal davalar gibi durumlar ön planda olacak. hı hı, Bununla birlikte Merkür gezegeninin de bu güneş tutulmasına eşlik ediyor olacak. Merkür iletişimden sorumlu gezegenimizdir. hı hı. Dolayısıyla aslında bu hayatlarımızda da bir takım uyuşmazlıkları çözecek aslında ortak bir zemin bulma becerisini de anlatıyor. Çünkü terazi burcunda Merkür. Hı hı, Terazi işbirliği, uzlaşmayla da çok alakalıdır. hı hı. Fakat tabii burada bazen terazi burcu içinde dualite yani ikililik barındırdığı Evet. için Hı hı. burada bazen iki farklı görüş arasında kalmasına da neden olacağı için bazen hayatlarımızda demek ki bu dönemde çok kararsızlıklara da neden olacaktır. Hani aman kimse kırılmasın, aman hep barış olsun, Hı hı. uyumlu konuşalım, tatlı tatlı. Hani evet ama bu güzel bir şeydir ama yeri geldiğinde de aslında tartışmalarda da kaçınmamamız gerekiyor. Hı hı. Burada gerçekten fikirlerimizi açıkça ifade edebilmekten de geri durulmamalıdır diye de düşünüyorum açıkçası. Evet, burada bir araya girmek istiyorum çünkü hani normal astroloji konuşanlardan farklı olsun istiyorum. Sen de öyle istediğini biliyorum. Ee, Evet, Bu konuda mesela ben astroloji sembolizmini koştukça çok kullanıyorum dediğim gibi ve çok kıymetini görüyorum. Hani herkes düşünsün astroloji bilmelerine gerek yok. Terazi dediğiniz şey nedir? Bir dengedir dediğin gibi. Adalettir dualite. mesela. Onu tutan bir el vardır. Yani bir şeyin sizin dışınızda gerçekleşme olasılığı da yüksektir. Hatta 21 derece dedin galiba değil mi terazilik tutulmanın? Aynen O zaman öyle. terazinin hangi dekanına denk geliyor? Kova Üçüncü dekanı. dekanına denk geliyor. Hani 21'den sonra üçüncü dekan olduğu için kova duygusunda bir terazi tutulması gibi. Şöyle söyleyeyim, üçüncü dekanında Jüpiter vardır. Hı hı, Daha çok Jüpiteryen konular, yine içinde etik, ahlaki konular, hak, hı hı. hukuk konular, Yani bir kolektifi daha haksız. çok etkileyecek. Aynen öyle. Kolektifi tabii ki daha çok etkileyecektir. Hı hı, Ama tabii burada 21 derece dedin, şimdi onu hatırladım. 21 derece aslında Satürn'ün de yücelim derecesi evet. aynı zamanda. Dolayısıyla Satürn de yine işin içerisinde bir takım sorumluluklar ve hayatımızın içerisinde bundan kaynaklı yeni yapılanmaların olabileceği de durumlar söz konusu gibi gözüküyor açıkçası. Hı hı. Bizim de o zaman böyle bir programa bu dönemde başlamış olmamız çok kıymetli diye düşünüyorum. Kesinlikle bence de. Satürn'den korkulmaması gerekiyor. Evet, bizi gerçekten sorumluluklar yükleyen bir tarafı var, sınavlar, testlerden geçiren tarafı var ama gerçekten kimsenin hakkına gasp etmiyorsanız, orada yanlış bir durum yoksa harika da ödüllerini size veriyor. Yani emek ve sabır isteyen bir durum var burada. Evet. Ben Güneş Oğlak olarak tabii Sen Satürn zaten benim canım. Satürnyen bir kişiliksin. Bunu da çok iyi biliyorsundur kesinlikle. Evet. Şimdi Ee, Güneş tutulmasına Şimdi bunu hı,
Anlatmak istediğim Merkür eşlik devam edelim. ediyor demiştik. Şimdi Merkür'ün bu tutulmaya etkisine baktığımız zaman Merkür dediğimizde eğitimle çok alakalı. Okullar, öğretmenler, yine çocuklar diyebiliriz, gençler diyebiliriz. Yani gençler derken ergen olan gençlerden bahsediyorum. Onların da işin içinde olduğu konular var. Tabii ki medya, yayıncılık diyebiliriz. İletişim, ulaştırma, ticaretle ilgili konularla çok ilişkilidir. Bunun dışında tabii Merkür deyince satış, pazarlama, halkla ilişkiler, reklam, hani bu konuların çok ön plana çıkacağını gösteriyor bize. Tabii Terazi burcunun yöneticisine baktığımızda Venüs de burada aslında çok önemli. Başak burcunda tabii ki şu anda hareket ediyor. Satürn'le de bir karşıtlığı olacak burada. Bir zorlu açısı söz konusu. Şimdi Venüs aslında bu ilişkileri çok konuşacağız anlamına geliyor. Çünkü öyle bir yerde yerleşmiş ki tam köşede. Satürn'le de karşıt açısı burada baskı altına alınan bir Venüs'ten bahsediyoruz. Dolayısıyla burada ilişkilerdeki değersizlik hissini de aslında burada anlatıyor. İşte ailevi temalarda olabilecek bazı çalkantılar olabilir, evliliklerde bir takım boşanmaların, hani davaların artmasının da olası olduğunu burada gösteriyor. Tabii Venüs bize keyif veren şeylerle de çok ilgili olduğu için biraz böyle bu dönem sanki keyiflere gem vurmamız gerekebilir, bunu anlatabilir. Venüs tabii Başak Burcu'nda daha çok Başak dediğimizde iş, çalışmayla ilgili sorumluluklar vardır. Detaylara çok fazla odaklanırız. Enerjimizi aslında daha çok somut olan konulara ayıracağız gibi duruyor. Tabii ayrıca ilişkilerde de eleştirinin dozuna da çok dikkat etmemiz gerektiğine de işaret ediyor burada. Çünkü bir Venüs Başak karşısındaki insanı eleştirir. Çünkü orada mükemmeli aradığı için de hani biraz zor, hem düşüşte olduğu bir burçta burada. Çok da rahat etmediği için hani biraz da mükemmeli aradığımızdan dolayı sanki böyle bazı sorunların çıkabileceğine de işaret edebilir burada. Bunu da görebiliriz hayatlarımız içerisinde. Bir de şöyle bir şey var aslında, bu mesela sizin haritanızda hangi evinizde gerçekleştiğiyle de doğru orantılı sizin hayatınızdaki etkileri. Biz burada çok Kesinlikle. genel bir bilgi veriyoruz ama Zaten gerçekten birazdan haritalarda çok çalışıyor. aynen burçlar olan etkilerini de zaten bahsedeceğiz. Oradan da kendilerine bir pay çıkartabilirler nasıl olacağına dair. Şimdi tabii Venüs diyorsak, Venüs kadınlarla çok ilişkili, dişil bir gezegenimizdir. Sanatçılar, modacılar, tekstil işiyle uğraşanlar, yani Venüs doğasında meslek yapan kişiler de en çok etki alacak tutulmalardan etki alacak gibi duruyor. Çünkü buralarda Satürn de karşıtlığı olduğu için yani kısıtlama ve engellemelerin de söz konusu. Bunu da söylemeliyiz. Evet, Terazi burcunun 3. dekanında gerçekleşiyor. Dedik ki bu aslında kadim astrologlar tarafından, özellikle William Lilly'nin şöyle bir sözü vardır. Asiller arasındaki bir takım anlaşmazlıklara ve bu kişilerin aslında gayrimenkulleriyle ilgili de bir takım zarara uğrayabileceğiyle ilgili bilgiler var açıkçası. Bunu da not olarak buraya iliştirmek Burada bir isterim. parantez açabilir miyim? Ben haritaya biraz baktığımda dedin ya, sanatçılarla alakalı bazı şeyler. Birçok şeyler Evet. zaten oluyor. Mesela bir düzen bozulması, hava olan imajların yıkılması. Hatta en son Metin Akpınar'ın kızının çıkması ve Evet, ilahi ben de bir gördüm. adalet şeklinde hani onun gün yüzüne çıkması, yıllardır saklanması. İnanılmaz. Tüylerim Tam da diken bu diken oldu, konuyla dedim harita bağlantılı. nasıl Yani işliyor yani. tutulmanın aslında etkileri biliyorsun öncesinden de başlayabiliyor. Hı Öncesi bir ay öncesinden de başlayabilir. Kimisi 3 ay öncesinden de hı, başlayabilir diyor. hı hı. Tabii ki bu etkileri, evet, çok güzel bir Aslında yere zaten değindin. dediğin gibi 2004'te başlayan 18 yıllık bir döngünün şu an artık dediğin gibi ödülünü alan ödülünü alıyor, cezasını alan cezasını alıyor şeklinde. Tam da Aynen. 3. dekanda oluşuyor böyle, hani bunu Gerçekten görüp çok de hayran enteresan. kalmamak bu verilere imkansız. Mümkün değil. Benim aslında astroloji gözlemcisi Pınar Döngez olarak Instagram'da sayfamı açmıştım. Çünkü gerçekten gökyüzünü gözlemlemek ve daha sonraki olan biteni incelediğimiz zaman muazzam çalıştığını görüyorsunuz ve gerçekten gökyüzüne kat ve kat her seferinde hayran oluyorum. Danışmanlıklarımda da bunu gerçekten çok gördüm. Harikasın. Devam edelim. Ve şimdi bu Güney Ay düğümü tarafında olan tutulmalar, şimdi Kuzey Ay düğümü Koç'ta, Güney Ay düğümü Terazi burcunda. Şimdi Güney Ay düğümünde olduğu zaman güneyli tutulma diyoruz. Bunlar daha çok otoriteyle, eril figürlerin aslında biraz da zorlanabileceğini, yöneticilerin, liderlerin zorlanabileceğini gösteriyor.
Hani bunlar da var. Tabii Merkür'le bir Kiron karşıtlığı da var Evet. biliyorsun. Hı hı, Bu da çok enteresan hı hı, açıkçası. Demek ki bu dönemde sözlerin aslında ilişkileri yaralayan bir tarafı da var. Huzursuz kılan bir yanı da var. hı E, Eğer halı altına süpürdüğünüz konular varsa, aman huzurum bozulmasın diye işte durumlarınız varsa, şimdi bu kabuk bağlayan aslında yaranın hı, hı hı, tekrar böyle kanaması, yani ortaya çıkması tekrar söz konusu olabilir. O yüzden belli ki bu dönem biraz ilişkileri kıran, yaralayan bir yanı da var. Yalnız hı şunu hı, da söylemek istiyorum. Ben çok önem veriyorum Kayron aslında. hı hı. Yani Kiron diyen var, Şiron diyen Şiron var, diyen var. Kayron Evet. diyen var. Şimdi Kairo'nun gerçekten çok önemli, çünkü aslında geçmiş ve gelecek arasındaki köprü vazifesini görür. Hı hı, Geçmiş konularla çok bağlantılıdır, şifayla, sağlık temalarıyla yine çok alakalıdır. hı Ama Kairo'nun haritalarımızda da bulunduğu yerde böyle bir kör noktadan aslında bahsederiz. Yani orada bir iyileşmeyen yaralarımız olduğunu da hı, aslında bize anlatıyor. Ama tabii ki Kairo'nun anahtar şeklindedir, bir anahtar görevi gördüğünü de biliyoruz. evet. Bir kilit varsa bir haritada, gerçekten bunun çözümü, anahtarı da aslında var. Yani bu da Kiron bunun anahtarı yani. Hı hı. Bu haritadaki kör noktanın anahtarı. Şimdi ben de orada harita dedin ya, Merkür, Şiron diyorum ben, karşıtlığını Aha, gördüm. tamam, evet. Dedim ki hani sen de diyorsun ya, şimdi haritalarda orada bir kilit var, kör noktamız var ve bizim bunu koştukta çok kullanıyoruz. O kör nokta dediğimiz yerde aslında birçok döngüyü yaşadığımız, bize orası yani ceza olarak değil de oradaki şeyi fark et, o yarayı gör, o kör noktanı şifalandır ki sen o noktadan artık şifa verebilir bir hale gel. O, Harikasın. evet, bu o yüzden çok kıymetli. Herkesin Şiron'un olduğu yeri bilmesi ve oradaki yaşadığı döngülerini fark etmesi. Biraz da tabii ki ruhsal astrolojinin de içine giren bir bölüm. Ama harita gerçekten ne sorsanız cevabını veren çok kıymetli bir done. Aynen öyle. Aynı zamanda hani yeteneklerimizi de anlatıyor Kairo'nun Evet, olduğu yer. evet. Gerçekten bu da çok doğru. Yani aslında bu tutulmada Kairo'nun bize mesajı şu: ne istediğinin farkında ol. Çünkü Kuzey Ay düğümünde kendini başkasının yansıması olarak görmekten vazgeç. Çünkü sen geçmişin o travmalarını ya da işte seni aşağıya çeken herhangi bir konu, bu her neyse, şimdi bununla vedalaşabilirsin, şifalandırabilirsin. Ama bunun için Aynen. cesaret et, yeteneklerini kullan ve kendi başına da bir şeyleri başar. Bunun için harekete geç diyor. Öncü burçlar zaten harekete geçiricidir bizi ve bu konuda da muazzam, bence işaret ediyor. Bu da Buradan bu müjdeyi böyle verelim o zaman. Umarım herkes kendi hayatında o şifaya ulaşsın, değil mi? O farkındalığa ulaşsın inşallah. Ve inşallah. başkalarına da şifa dağıtır, bir şifacıya dönüşsünler. Umuyorum inşallah. Gerçekten bu çok aslında kolay, ama bazen zihnimizin o yanılsamalarına da çok gölge tarafları olabiliyor, göremeyebiliyoruz. Aynen. Umarım bunları görürler. Bu İnşallah. çok önemli. Yani hepimizin şifalanmasına niyet ediyorum ben de bu tutulmayla birlikte. Şimdi tabii ki bu Güney Ay düğümü çok enteresan, yani alışkanlıklarımızın aslında olduğu yer. Hı Orayı hı. o kadar çok iyi biliyoruz ve alışmışız, oraya tutunuyoruz ki. Uzun süredir var olan ama bir türlü vedalaşamadığımız o ilişkilerin çözülmesi, bırakılması, hani vazgeçilmesini anlatan da bir tutulma olduğu için Hı hı. geçmişten gelen ilişkileri de yine karşımıza çıkartabilir. Yani geçmişle biraz bağlantılı temaları burada anlatıyor. Hı hı. Aynı zamanda Plüton'un da kare açısı var. Ay düğümleriyle zaten bir müddettir kare açıdalar. Eyvah eyvah diye. Kesinlikle Plüton'un burada bir dönüştürücü etkisini de göreceğiz. Hı hı. Yani Plüton aslında hani güç çekişmelerini, mücadeleyi, rekabeti, biraz da baskıyı anlatan bazı durumlar içerisinde olabiliriz. Hı hı. Ama şunu unutmayın, hayatımızın da fikirlerimizin de hem Merkür'le birlikte yeniden yapılandırıldığı, dönüşüme aslında uğrayacağı da bir dönem olacak. Bunu çok Burada aslında da gösteriyor. bir araya gireyim. Mesela eyvah eyvah dediğim noktada aslında korkulacak bir şey yok. Sadece şunu fark etmek lazım. Plüton sizi yakacak. Bunu bileceksiniz. Neden yanacaksınız? Çünkü Anka kuşu yandıktan sonra yeniden var olmak için o yanmayı yaşaması gerekiyor. O yüzden Aynen öyle. yanmaktan korkmayın. O sizi yakan şey neyse onunla yüzleşmeye, ona daha dik bakmaya çalışın. Aslında sizi güçlendirecek olan Aynen. şey değil mi? O Bir ateşin krizler, içinden krize yürüyün. bir Yanmayacaksınız, korkmayın, yok olmayacaksınız. aynen. Sadece cesaret Sonunda gösterip yürüyün. güçlenmek var. Evet. Sonunda güçlenmek var diyelim.
Evet. Zaten yani bu yıl öğrenmemiz gereken şey hani Koç ve terazi tutulmaları ile birlikte o biz kavramına hizmet edecek biçimde ben demeyi öğrenmemiz gerekecek burada. Başlangıçlar yapmamız, bir şeylere önderlik, öncülük etmemiz anlamına da geliyor. Dolayısıyla ne kendinizi ne de aslında başkasını hani geri plana itmeden, yani hiç kimseye de haksızlık etmeden, bu çok önemli. Hani bencillik yapmadan ilişkileri yönetmek burada önemli olacak. Yani ben burada gerçekten hani hep Koç'a gitmemiz gerekiyor, Koç burcu tarafına gitmemiz gerekiyor, Kuzey Ay düğümü orada deniliyor ama şunu da unutmamamız gerekiyor. Güney Ay düğümü terazi olduğu için karşımızdaki insanın da ne düşünüyor diye bir fikrini almamız, saygı duymamız gerekiyor. Yani tabii ki karşı tarafın fikirlerine saygı duyup bunu değerlendirdikten sonra kendimiz için bize fayda sağlayan ve diğerlerine de zarar vermeyen kararı verebilmemiz aslında burada çok çok önemli olacaktır. Terazi adaletle de çok alakalı. Yani işte burada Kuzey Ay düğümü Koç, Koç tarafına bu yıl çok fazlasıyla tabii gideceğimiz için hayat bizi o tarafa itecek yaşadıklarımızla birlikte. Yani burada bize fayda sağlayacak olan konuyu gösteriyor. Biraz savaşçı tarafımızı tabii ki ön plana çıkartan, mücadeleye çağıran, atak davranma, kendimizi ön plana çıkarabilme, daha burada ne istediğini bilip bunun gerçekleşmesi için aslında çok önemli. Ben bunu da çok önemsiyorum. Biraz irade ve özgüven ortaya koymak gerekecek. Koç burcundaki kuzey düğümü bizden daha çok kendi motivasyonlarımızı bulmamızı, yeri geldiğinde sınırlar koymamızı, bireysel hedeflerimiz için aslında mücadele etmemizi ve kendimizi ifade etmenin burada yeni yollarını bulmamızı isteyecek kesinlikle. Şimdi söylediğin şey çok kıymetli. Çünkü hep ezber bir söylem vardı. İşte Güney Ay düğümü uzaklaşmamız gereken, Kuzey Ay düğümü gitmemiz gereken diye anlatılır. Benim Kanada'daki hocam şöyle demişti. Eğer siz Güney Ay düğümü ruhuyla doğuyorsanız tam tersi, yani dualiteyi aslında deneyimliyor olmanız lazım. Ve kendinizi gerçekleştirmek için güneyinizi yok saymak, kuzeyinizi tanrılaştırmak yerine ikisinin arasındaki dengeyi bulmanız gerekiyor hayatta. Onu Çok doğru. deneyimlemeniz. Ben biz olmayı da biliyorum ama ben olarak karar vermeyi de biliyorum dedirtecek önümüzdeki günler bizlere. Kesinlikle öyle söyleyeceğiz her birimiz. Tabii dünya astrolojisi açısından da bakarsak tabii terazi burcu biraz da politikayı, siyaseti de içine alan bir tarafı var. Dolayısıyla Zaten son Türkiye zamanlarda patlak veren savaşlar. kesinlikle ve İsrail-Filistin'le ilgili olan savaşın da inanılmaz tarih tekerrürden ibarettir diye boşuna söylememişler. 2004 senesine dönüp baktığımız zaman neler olmuş diye, o dönemde de bu dönem patlak vermiş gene kendi aralarında, inanılmaz baktığımız zaman. Gerçekten buna da çok şaşırdım. Biraz savaşın seyri büyüyebilir açıkçası. Çünkü önümüzdeki tutulmalarla birlikte yeni aylar, dolunay haritalarına da baktığımda orada hep Marsiyen temanın çok ön plana çıktığını göreceğiz. Şimdi 1,5 yıl boyunca hep Koç terazide kalacak değil mi? Evet, Koç terazi burçlarında. Bu da ateş hava aksı aslında demek. Ateşin, yani havanın ateşi harlaması gibi de düşünebiliriz. Aynen öyle. Zaten Koç biliyorsun savaşla çok alakalı. O da birazcık onları çok tetikliyor. İşte bombalı saldırılar, terörle ilgili konular çok fazla bu dönem, açıkçası yangınlar, hani bunları çok duyabileceğimiz de bir dönem. Umuyorum olmaz ama bu tarz işaretleri gösteriyor açıkçası. Hele bir yeni ay, dolunay var ki Kasım, Aralık, Ekim'in sonu, ya buralar gerçekten çok sıkıntılı gözüküyor açıkçası. Onlar onu da seninle geldikçe de konuşalım. artık onları konuşuyor olacağız zaten. Aynen, Aralarda kesinlikle. da haritalar üstünde bilgiler verelim istiyorum. İnsanlar artık bu sembolizm diline alışsınlar. Öyle ileriye dönük öngörü yapılıyor ama bu bir fal değil. Şimdi şöyle söyleyeyim. Gerçekten herkesin aslında haritasını biliyor olması çok önemli. Gerçekten bunu internetten çıkartabiliyorlar. Bir Aynen, Mars'ın çok kolay. Onları da gösterelim. mücadeleyle ilgili olduğunu, Satürn'ün hayatımızda bizi sınavlara, testlere soktuğunu biliyor olmaları çok önemli. Venüs dediğimizde sevginin gezegeni, aşk ilişkileri anlatan bir gezegen olduğunu. Yani bunları bilmeleri ve biz aslında Venüs Başak Burcu'na geçiyor dediğimizde, eğer Başak Burcu'nda o kişinin gezegenleri varsa burada onun ne şekilde etkilenebileceğini aslında az çok tahmin edebilirler. Aynen. Benim de bunun açıkçası bazı projelerim var insanları bu anlamda bilgilendirmek için. Harika. Gerçekten bu tarz şeyleri biliyor olmaları kendileri açısından da
bazı plan program yapmaları adına da çok faydalı olacaktır diye Yani düşünüyorum. kuantum alan dediğimiz, az önce söylemeye çalıştığım oydu. Bir olasılıklar evreni ise oradaki olasılıkları ancak işaret ediyor bu göstergeler ve siz de bu olasılıklar içinden enerjinizi hangisine yoğunlaştırırsanız tabii ki onu gerçekleştirme olasılığınız olacak. Neden iyiye güzele olanı, değil mi, beslemeyin? Kesinlikle. Mesela bir Mars 7. evinizden geçiyorsa 7. ev evlilik, ilişkiler alanıdır. Davalarla ilgilidir. Açık düşmanlıklarla ilgilidir. Buradan bir Mars geçtiğini şimdi kişi bunun farkında olduğu zaman, bunu bildiği zaman ona göre hareket edebiliyor. Ona göre adımlarını belirleyebiliyor. Gerçekten Ya bunu da ay bilmek azıcık şimdi bir susayım gideyim bir elime yüzüme soğuk su çarpayım. Dur şimdi bir şey söylemeyeyim. Hazır benim Mars 7. evden geçiyor, yıkmayayım ortalığı diye. ama Düşünebiliyor işte musun? ne kadar güzel bunu biliyorsun ve Evet. farkındasın. O yüzden yangına körükle gitmeyeceksin o zaman o dönem. Daha sakin, daha dingin, orayı daha güzel bir şekilde yönetebileceğini aslında gösterir. Ben bu tarz şeylerden çok güzel faydalanabiliyorum ve bunu da hep söylüyorum Evet. karşımdakilere. Evet. Çok kıymetli. Çok kıymetli. Şimdi tabii terazi burcu dedik, politika, siyasetle alakalı dedik. Şimdi Türkiye haritasında da Merkür'ümüz ve Satürn'ümüz terazi burcunda. Dolayısıyla bunlar kavuşum yapıyorlar ve tam da bunun üzerinde tutulma gerçekleşecek. E, Yani bu da demek oluyor ki aslında yine eğitim sistemimizle alakalı, beşinci evimizde de olduğu için çocukları için içine alan, borsayla ilgili, spekülatif bir takım durumları da içine alan durumlar gündemimizde olacak. Aynı zamanda tabii Merkür muhalefet tarafıyla da çok alakalı olduğu için bu tutulma onları da çok ilgilendirebilir. Onların ayrılışları, kopuşları, aralarında bazı değişimlere gidebilecekleri konuları da yine önümüzdeki günlerde duyabiliriz. Bu tarz konuları da anlatıyor açıkçası. Tabii bu dönem biraz engellerin hani aniden ortadan kalkması veya bir süredir beklemede olan bir krizin hızla ortaya çıkıp aslında hayatımızdan hızlıca çekip gitmesini de anlatan işaretler var. Yani her şeyin hani büyük bir hızla meydana gelişine tanık olacağımız bir zamana doğru aslında gidiyoruz. Bunu da söylemeliyim. Tabii Uranüs'ün de buraya bir 150'lik açısı var bu tutulmaya. Tabii tutulma ani beklenmedik olayları anlatır. 150'lik açı biraz hastalıklarla da çok alakalı olarak görülüyor. İnşallah olmaz. Salgın hastalıklar, hani bu tarz konular da inşallah gündeme gelmez ama bu tarzda bir durumu da açıkçası harita bize anlatıyor. Bu arada baktığın Ee, harita Türkiye'ye göre çıkardığın bir harita. Hani beşinci evimiz falan Türkiye'ye dediğin göre hep Türkiye'nin beşinci evinden bahsediyorsun. kesinlikle Kesimden Türkiye'ye göreyi konuşuyoruz. bahsettim. Aynen öyle. Tabii yani bu yılın ikinci yarısı gerçekten önümüze çıkan fırsatlardan en iyi şekilde yararlanabilmemiz için, bu değişikliklerde yönümüzü bulmamız için çok somut araçlar da bize sunulacak. Yani 2023 zaten başlı başına bizden derinden değişmemizi isteyecek de yoğun da bir yıl bence. Bu değişiklikler bazen hayatımızda ne kadar rahatsız edici gelse de aslında ne olursa olsun bunun bizim en yüksek hayrımıza ve büyümemiz ve evrimimiz için olduğunu da lütfen unutmayalım. Yani tüm geçişler hani kendimizin aslında bir sonraki en iyi versiyonuna adım atmak için bence çok güzel fırsatlar. Ve bu zannımca şeye kadar devam edecek. 2024'ün ocağına kadar, ondan sonra sanki bir açılacak. Satürn Kova'ya geçince hani devlet bazındaki sıkışmalar ya da bizim hani kendi rutinlerimiz bazında, Plüton diyecektin herhalde değil mi? ay Plüton koyuyor. pardon, Plüton, yani Hı hı. Plüton Kova'ya geçince, Oğlak'tan çıkınca inşallah Hı hı. önümüzdeki yılın Ocak ayının ortası gibi diye hatırlıyorum tarihi. Çünkü benden çıkacak onu Zaten şöyle unutuyorum. söyleyeyim, şimdi zaten 11 Ekim'de retrosunu bitirdi. Şimdi Hı düz hı, hareketine devam ediyor 27 derecelerde, son hı hı, derecelerinde. Tekrar bir kovaya geçişini yapacak. Orada tekrar bir o sıfır dereceleri bize gösterecek. hı hı, Yani yeni dünya düzenine doğru gidiyoruz. hı hı. Kova çağı, zaten kova dediğimiz zaman reformlar var. İçinde çok böyle yeniliklerin olduğu. Ya gidiyoruz ama bilmiyorum, çok değişimlerin Nereye olacağı. gidiyoruz? Özellikle 2024'ün Kasım'ı gibi oralar bayağı bir değişim dönüşüm etkisinde getirecek bize Plüton Kova Onları da ile konuşuyor birlikte. olacağız zaten. Kısa kısa yükselene ve burçlara göre bir şeyler Aynen söylüyor öyle. olsak. Onu söyleyelim. Şimdi öncelikle şunu da söylemek Hı isterim. hı, Herkes tutulmalardan aynı etkiyi almayacak. Bu hı tutulma 21 derece terazide gezegenleri olanları ve
Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak'taki gezegenleri olanları en çok etki alacak. Hani bunu da söyleyelim. Hı hı. Ama herkes etki alacak ama en çok öncü olan burçlar alacak Hı hı. diyorum. Şimdi burçlara kısa kısa geçecek olursak tabii Hı ki Koç burçları ve yükselen burçları Koç olanlar çünkü yükselenlerine göre de dinlerlerse çok hı. daha nokta atışları göreceklerdir. Bu dönemde tabii ki onların evlilik hayatı ve ilişkilerindeki o ortaklıklarda pek çok yeni koşulların ve değişikliklerin aslında gündeme geleceğini görecekler. Hı hı. Kimi Yani koçlar onların birinci evinde olacak. 1-7 evet aslında. yükselenlerinde tam oluyor. Hı hı. Ama yedinci evlerinde terazi olduğu için koçun karşısı Hı hı. yani yedinci evlerinde koçların olacak bu İlişkileri. tutulma Hı hı. ilişkilerinde yani burada yeni koşullar ve değişiklikler hayatında deneyimleyecek. Kimileri evlenirken kimileri ayrılık kararı alabilir. Hı hı. Aynı zamanda onların koçların kazançları anlamında da zaten Jüpiter koçların ikinci evinden geçiyor. Hı Tabii ki kazançlar anlamında da çok desteklendikleri de bir yıldalar. hı. Beklenmedik bir takım durum değişiklikleri de yaşayabilirler bu anlamda. Boğa'ya Boğa geçelim. burçları ve yükseleni boğa olanlarda tabii bu dönemde çalışma ortamındaki yapılacak bir takım değişiklikler, kimi zaman enerjilerini alan yorucu durumlarda tabii ki var. Çalışma koşullarına ve sağlık konularına daha fazla da dikkat etmeleri gerekecek. Tek başına hareket edemediği koşullar içinde de olabilir ama kariyerinde almış oldukları bazı önemli sorumluluklar onları sabır noktalarına da getirmiş olsa da hiç merak etmeyin boğalar zaten o ödülünü alacaklarını düşünüyorum ki bunu da gösteriyor. Zaten onların çok şanslı etkileri de söz konusu. Yani Hı hı. Jüpiter düşünsene onların Evet, yükseleninden evet, geçiyor. Çok evet. şanslı bir dönemdeler. Hele 2024'ün Mayıs'ından sonra para konusunda inanılmaz şanslı olacaklar yani bunu da Evet. söyleyeyim. İkizler Burcu, yükselen burcu ikizler olanlar. Şimdi bu dönemde gerçekten kendilerini çok yaratıcı hissettikleri konularda özellikle aşk, ilişkilerde inanılmaz şanslı olacaklar. İkizleri bu yıl aşkta çok konuşacağız bence ve çok kendilerini ortaya koyma isteğindeler. Ancak bir yandan da bu dönemde kariyerleriyle ilgili de sorumluluklar birazcık hem arkadaş çevreleri, sosyal çevrelerini de tabii içine alan konularda da çok aktifler. Ancak iş, kariyer ve ev konularında da bazen istenmeyen durumların içerisinde de kendilerini bulabilirler. Niye? Çünkü Venüs Satürn karşıtlığı onların Hı 4. ev ve 10. evleriyle ilgili onları da bir yerde sıkıştırıyor olabilir. Ama hiç merak etmesinler. Hem evde hem evde hem işte onları zorlayan sorumluluklar olsa da dengeye gelmeleri ve orta yol bulacakları da aslında bir dönemdeler. hı. Ama kendilerini bol bol sahneye koyacakları, parlayacakları, yeteneklerini daha görünür bir hale getirecekleri bir dönemdeler. Tabii beşinci evlerinden aldıkları için bol bol eğlenecekler, tatile gidecekler, aşk, ilişkiler. Yani çok şanslı. Onlar için ne diyelim daha? Çok Ne güzel. güzel. Çocuklarla ilgili gündemleri olacak tabii ki. Çocuklarıyla ilgili kadersel bir takım döngüler. Kimilerininki belki üniversiteye gidecek, Hı hı. onların o tarz bir durumu olacak. Kimisi hamile kalacak, çocuk doğuracak. Ya bu tarz konular onları bekliyor açıkçası. Harika. Onlar için çok güzel. Gelelim yengeç burçları. Onlar da aslında bu dönemde çok fazla ev ve yerleşimle ilgili değişiklikleri ön planda olacak. Ev alma, ev satma, yenilikler gündemlerinde var. Aileleriyle, ebeveynleriyle yani daha fazla ilgilenecekleri de bir süreç olabilir. Aynı zamanda kariyeriniz ve ev arasında böyle sıkışmış da hissediyor olabilirsiniz bu dönem. Ama tabii bazı krizler yaşansa da bunun sizin hayrınıza olacağını da unutmayın sevgili yengeçler. Her şey çok güzel olacak diyorum. İnşallah. Aslan burçlarına baktığımız zaman bu dönemde yakın çevrelerinde onların çok fazla böyle hareketler var. Kısa, uzun yolculuklar, seyahatler, görüşmeler, hani ziyaretler de söz konusu olabilir. Yine onların kardeşlerini de içine alabilecek bir takım konular, olaylar da gündeme gelebilir. İletişim açısından çok hızlı bir dönemdeler. Ayrıca hani yurt dışı, yabancılar, uzak seyahatler, eğitimler ya da bir takım akademik konularda da yeni deneyimlemelere açık olmaları onlar için çok güzel fırsatlar sunacaktır. Bunu da söyleyelim. Sevgili Başak Burçları, Hı tabii hı. onlar da bu tutulmada özellikle tabii ki finans hattını etkiliyor, parasal konularını. Bekledikleri bir para varsa gelebilir.
ve para kaynağı yaratmak adına yeni bir girişime de adım atabilirler. Bu dönemde onların iş hayatında çok böyle yeni çabalar var, para kazanma, harcama konuları. Buralara da tabii biraz dikkat etmeleri gerekiyor ama daha fazla böyle bir destek arayışı içerisine de girebilirler. Kariyer anlamında da bazı önemli kararlar alma aşamasına gidebilirler. Yeni kazanımları da söz konusu olabilir. Harika. Sevgili teraziler, tabii ki bu tutulma onları etkileyeceği için tam yükselenlerinden alacaklar. Bu tutulma burcunuzda gerçekleştiği için tabii ki sizi doğrudan ve çok güçlü bir şekilde etkiliyor. Bu dönemde ilişkileriniz, ortaklık konularınız, evliliğinizi ilgilendiren konularda da alacağınız kararlar üzerinde çok fazla durabilirsiniz. Hem bir dönemi kapatıyorsunuz tabii hem de yeni bir dönemin kapılarını da aralıyor olacaksınız. Tabii yükselen burcunda olduğu için kişisel gelişimlerine, bedenlerine, imajlarına yenilikler katmaları da mümkün olabilir. Tabii ki onlara tavsiyem anlık tepkiler ve fevri kararlardan uzak durarak hesaplı ilerledikleri takdirde de birçok başarı kazanabilirler. Önemli adımlar, başlangıçlar ve kişisel alanda çok güzel onlara uyanışlar getirecektir. Şimdi sıra Akrep Burcu ve yükselen akreplere geldi. Evet, akrep burçlarımız bu dönemde gerçekten biraz hesapta olmayan değişiklikler, kimi zaman kontrol dışı durumlar ya da gizli kalan durumlarla ilgili aydınlanmalar, yeni farkındalıklar onlar için gündeme gelecektir. Bazı korku ve tabii endişeleriyle yüzleşmek durumunda da kalabilirler. Tabii sağlık konusunda kendilerini ihmal etmemelerini önereceğim onlar için. Bu dönemde duygusal yaralarınızı iyileştirmek ve hayatınızda gereksiz olan şeyleri de geride bırakıp kendinizi yenileme şansı elde edebilirsiniz bu tutulmayla birlikte. Şimdi yaylara baktığımız zaman gerçekten yay burçları için de çok güzel bir dönem aslında. Onlar için de gruplar ve arkadaşlıklar içerisinde çok hareketlilik, canlılıklar söz konusu. Gelecek beklentileri ve ümitlerini çok güzel yeşertebilirler. Aşk ilişkilerde beklenmedik onlar için de sürpriz durumlar oluşabilir. Çocukları olanlarının da eğitim konularıyla ilgilenmeleri gereken de gündemleri oluşacaktır. Tabii beklenmedik sürpriz hamilelikler de olasıdır. Fazladan masraflar, gelirleriniz, hani işinizi ilgilendiren konularda daha fazla çaba gerekleri de olacaktır. Oğlaklara baktığımız zaman sevgili oğlakların da bu dönemde tabii iş hayatları, kariyerleri ve sorumluluklar alanında yenilikler, onları öne çıkartacak konular dikkat çekiyor Münevverciğim. İnşallah. Tabii zaten oğlak dediğimiz zaman hani iş, çalışma zaten onlar için hiç de zor değil. İşte toplum önündeki durumunda değişiklikler gündeme gelebilir. Aynı zamanda maddi açıdan da önem taşıyan bazı sorumluluklarla atılan bir takım adımlar, değişiklikler yapabilirler. Gruplar, arkadaşlıklar içerisinde de bir takım yenilikleri olacaktır. Yeni plan ve beklentileri de burada öne çıkıyor onlar için. Tabii ev, aile, yuva, yerleşimle ya da gayrimenkullerle ilgili de bir takım durumlar önlerine gelebilir. Bunu da değerlendirebilirler. Geldi kovalara. Evet, geldik kova burçları. Bu dönemde onlar için de gerçekten yeni ufuklar kazandırabilecek değişiklikler, eğitimle ilgili bir takım durumları olabilir. Uluslararası işlerde ya da yabancılarla ilgili konularda hareketlenmeler yaşayabilirler. Hani uzak yolculuklar, medya gibi konular, akademik konular burada dikkat çekiyor. Bu dönemde yakın çevrenizle ilgili kardeşleri, akrabalarıyla da bol bol böyle iletişim, konuşmalar, ziyaretler söz konusu olabilir. Aynı zamanda taşınma gibi çevre değiştirmeyle ilgili de fikirleri gündemlerine gelebilir. Sevgili balıklarımız en sona hep kalıyorlar her zaman için. Gerçekten bu dönemde onların da başkalarına bağlı müşterek kazanımlar, parasal durumlar, borçlar, krediler, vergiler, yani miras gibi aslında ortaklı işler dikkat çekiyor. Ya da eşinin maddi konuları alanında da hareketli bazı durumlar var. Şimdi onlar tabii 8. ev alanlarından aldığı için biraz kriz çıkaran durumlar olsa da hiç merak etmesinler. Bunu çok rahatlıkla aşabilecekler. Ayrıca bu dönemde olaylara bakış açıları da balıkların çok değişecek. Yani başka bir balık olacaklar diyebiliriz. Harikasın, ağzına sağlık. Şimdi Ne şöyle demek? diyelim, biz tabii ki burçlara göre söyledik, yükselenlerini söyledik ama dediğimiz gibi yaptığımız diğer programlarda da aslında bir insanın Merkür'ün, Venüs'ün, Mars'ın nerede olduğu, o kişinin kendi yönelimleriyle alakalı istekleri, arzuları, işte motivasyonu,
mesela ayının nerede olduğu duygularıyla alakalı. Mesela ne dedik, güneş tutulmasının aslında astronomik olarak açıklıyor olsak ayın güneşle dünya arasına girmesinden bahsediyoruz, değil mi? Güneş, ay ve dünyanın aynı düzlemde olmasıyla zaten tutulmalar meydana geliyor. Yani duygularımızla güneş, ego dersek mesela egonun arasına dünya giriyor. Çıplak kalıyor dediğimiz noktada belki işte hani her şey gün yüzüne çıkıyor diyoruz ya. Astronomi de zaten astroloji için çok taban ve o bilgiyi aslında astrolojiye yedirerek kullanmak çok kıymetli. Yani bu etkileri neden Kesinlikle, alıyoruz? Havadan alıyoruz kesinlikle. ama neden havadan alıyoruz? Aynen öyle. Zaten güneş tutulması dediğimiz zaman çok böyle her şey görünür olur. Çok Hı hı, dışsal olaylarla çok alakalıdır. Ay tutulması daha böyle iç dünyamızla, duygularımızla ilgili konu ve olayları gündeme getiriyor. Daha içsel etkilerle çok alakalı aslında. hı hı. Aynen. Hı. Dediğimiz gibi inşallah bir sonraki programlarda bunları bol bol konuşuyor olacağız. Son eklemek Bir istediklerim de var. çok kısa şunu eklemek isterim. Şimdi bu tutulmanın tetiklendiği zamanlar da olacak. Şubat ayında gerçekten burası tetikleniyor. 1 Şubat civarı gibi. Çok bu konuların çok gün yüzüne çıktığını görebiliriz. Yine Nisan ve 28 Mayıs tarihleri de önemli. Bunları da not alabiliriz. Harikasın. Çok teşekkür ediyorum. Rica Başka ediyorum. eklemek Ben istediklerim teşekkür varsa ediyorum. onları da alayım. Bugün bu kadar olsun. Çok teşekkür ediyorum gerçekten bu davetin için. Çok keyifliydi benim için burada Benim seninle için sohbet de. etmek. İnsanlara da böyle astrolojiyle ilgili bilgileri de aktarmak gerçekten çok kıymetliydi benim için. Herkese bu güneş tutulmasının hayırlarla ve güzelliklerle gelmesini diliyorum. Amin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.